İsrail'in bu hava savunma sistemini talep etme tarihinin Nasrallah'ın öldürülmesinden hemen sonra olduğu ortaya çıktı. Yani Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra 1 Ekim'den önce İsrail beklemiş yani bu zafiyeti. Peki bu gönderdikleri hava savunma sisteminin adı ne? Bunun tam adı Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi. Kısaltması? TER. TER. Bu THAAD. TER diye. TAT, biz ona kısaca TAT desek? Denebilir yani TAT hava savunma sistemi. Terminal Yüksek İrtifa Coşkun abi Alan gelsene, Savunma. bu nedir? Ya bu böyle çok, Yunus, çok gelişmiş bir şey mi bu? Evet, Amerika'nın elindeki en gelişmişlerden, çünkü balistik füzeleri direkt atmosferde karşılıyor bu. Sen bilir miydin gelmeden. bunu? Biliyorum. Nedir bunun özelliği? Kuzey Kore nükleer silahlanmaya gittiğinde ta 80'li yıllarında Geliştirdikleri. bir proje. Peki şu anda dünyanın en acayip, en bilmem ne, en savunma sistemi mi? Yaklaşık. Mesela şu radar en iyilerinden biri. Yani 3000 kilometreden Ahmet Ya Bey. hani bir Patriot bilmem ne falan diyor. Onlar bununla kıyaslanmaz. Yani sınıf daha farklı. Bu orta ve uzun menzilli füzeler için o Patriot'larda daha çok alçak ve orta menzil. İşlevi farklı. İşlevi farklı, menziller farklı. Mesela Patriot ve işte Onur, bir dakika. Dinleyemiyorum. Evet. Patriot ve S serisi Rusların o hava savunma sistemleri dronlara, işte uçaklara, Bu helikopterlere. İsrail'de 4 kademeli bir 4 müydü? 4 ve 5 türevleri var, varyantları Tabii var. yani. Ama esas Bir şey soracağım da onun Buyurun. için. Ya adamlarda bir kubbe var, öbür kubbe, öbür kubbe, 4 tane kubbe var. Bir tane daha mı ihtiyaçları var? şimdi burada Nerede eksik, nerede yani? eksik şurada olabilir Rahmet Bey. Mesela Arrow'lar 2500 kilometre, 2000 kilometreye kadar etkili bir hava savunma sistemi. İsrail'in elinde olan en üst katman zaten Tamam, bu bundan oluşuyor. yetmiyor mu mesela? İşte bu 3000 kilometre ötesinden karşılayabilen. Ha, bu İran'a o zaman özel. İşte zaten düğüm orada. Yani Amerika bunu gerçekten İsrail için mi getiriyor? Yoksa bölgede daha büyük çaplı bir savaşa hazırlık mı yapıyor? Şimdi Aslında bir şöyle şey değil sorabilir mi? miyim? Pardon ya. Şimdi İsrail, İran sınırı 1100 kilometre. 1595 Tahran'dan. Hadi 200 kilometre öbür taraftansa 1500 diyeyim. Bu 3000 kilometre. Evet. Yani nereye kadar gidiyor bunun menzili? Çin, Bu bir. İkincisi Kuzey Kore. İran'dan kalkar kalkmaz imha edebiliyor. Ya da ne bileyim Irak semalarında falan imha balistik edebiliyor o zaman. füzeler Öyle mi? Şöyle Atmosferin dışına Yani çıkıp şunu mu oradan sormak geliyor istiyorum? değil mi? Bunlarla saldırı yapabilir mi İran'a? Bunlar savunma bunlar değil savunma mi? sistemleri. Hava Tam savunma sistemleri. saldırı yapamaz yani. Tabii tabii, İran'dan savunma ama yani savunmayı nerede kuruyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. şu anda nerede kurulduğu bilinmiyor. Sadece İsrail'e geldiği, orada konuşlandırılacağı biliniyor. Şöyle bu İran'dan diyelim atılan füze atmosferin üzerine çıktığında bunun özelliği atmosferin üzerindeyken yakalayıp vurması. Zaten 3000 kilometrede tespit ediyor. 2000 kilometre kala teşhis ediyor. Yani havada gelen ne? Uçak mı, füze mi, kime ait, nasıl bir füze? Bunların testini yaptıktan sonra da imha için o lançerlerden füzeler Peki atılıyor. nasıl çalışıyor? Şu radarı var bir Ahmet Bey, tane. bu radar bahsettiğim 3000 kilometreye kadar tarama yapıyor. Bunlar ne? Ardından haberleşme ve destek ekipmanları dediği de 2 tane komuta kontrol merkezi var. Yani o esas faaliyete geçecek olan bölümde kullanacağınız. Bir de fırlatıcılarınız var. Füzeyi bu Bunda, fırlatıyor. Evet. Her fırlatıcıda 8 tane rampa var, füze var. 9 tane de böyle araç var. Bir Peki, bataryası bundan oluşuyor. Yunus, kaç tane göndermişler bundan? Yani bir miktarı belli mi? Şimdi bir batarya deniyor ama bir bataryanın aynı anda önleyebileceği balistik füze sayısı maksimum 72. Böyle yaparlarsa mesela 2 tane yollayalım, biri vuramazsa biri önler derlerse 36 balistik füze karşılayabilir. Yani İran'ın geçen saldırıda 200 civarı attığını düşünürsek tek başına bu tam savunma sağlamayacak ama savunmaya destek olacak. Peki Amerikalılar, biz bunu bu TED'i İsrail'e gönderiyoruz çünkü İsrail İran tehdidi altında, onu korusun istiyoruz diye böyle deklare ediyorlar mı? Evet, bunu açıktan söylediler. İran'ın ve vekil güçlerinin, bu teröristlerin tırnak içinde saldırılarında İsrail'in güvenliğini daha da
yani nasıl olur geliştirecek anlamında dediler. Biden ise İsrail'i savunmak için dedi sadece. Peki 100 asker, 100 Amerikan askeri de gelmiş bununla birlikte. Bunlar bunu kuracak ve işletecek personel mi yoksa bununla alakası olmayan 100 asker mi? Bunun yani bir bataryanın kurulması, çalıştırılması, kontrollerinin yapılması yani bunu hayata geçirebilmesi için 100 asker aşağı yukarı gerekiyor. Ondan dolayı bir bataryalık gönderiyorlar. O zaman o askerler bu işi yapacaklar İşletim yani. personeli. İşletilmesi. Evet. Bu görüntüler ne Onur? Bu sistemin görüntüleriymiş. Evet. Bu böyle yapıyor. Evet, mesela şu fırlatıcıdan şu an füzenin biri fırladı. Bunun en önemli özelliği menzilinin çok yüksek olması mı? Bir o Ahmet Bey, bir de bunun ses hızının üstüne çıkması, kıtalar arası balistik füzeleri karşılıyor olması. Yani İsrail'in elinde kıtalar arası balistiği karşılayacak bir hava savunma sistemi yok muydu? Arrow'lar var. Arrow 2-3 diye varyantları var Bunlar ama yetmiyor mu? Yetmedi yani 2000 kilometreyle sınırlı olduğundan daha uzun menzilli bir sistemi Amerika buraya getirmeye ihtiyacı hissetmiş. Burada mesela ilk bölümde konuştuk. Rusya'nın Amerika'ya ilk geldiğinde bir tehdidi vardı. Menzilim içine girdin, hareketlerine dikkat et diye Putin'in bir çıkışı vardı. Acaba bu bölgede önümüzdeki gelişecek olaylara istinaden Rusya'ya karşı alınmış bir tedbir de olabilir mi? Veya Kuzey Kore veya Çin. Yani çok geniş kapsamlı düşünerek bana göre bu sistemi buraya Yani getirmişler. bu böyle sadece İran için yapılacak Bana göre biraz daha büyük çapta bir şeyle şey. bakmışlar. Yani gerilimin nereye tırmanacağı belli değil. Biz İsrail'imize şöyle gönderelim bakalım güzel bir sistem mi demişler yani. Bence kendi de yavaş yavaş buraya konuşlanmaya başlıyor ki belki de Yunus'a eğer müsaade edersen sırası gelmişken sorayım. Geçtiğimiz günlerde işte 3000-5000 arası Amerikan askeri bir de 5 tane filonun bölgeye gönderildiğini biliyorduk. Ya 100 Bunların askerden farklı mı? Başka bir şey mi? farklı, bu bambaşka bir şey. Amerika şöyle bir açıklama yaptı Ahmet Bey. Görülen lüzum üzerine dedi. Orta Doğu'ya 5000 asker ve 5 filo yani F-15'ler, 16'lar. Ne zaman yaptı bunu? Yaklaşık 15-20 gün önce Gönderdi mi Yunus? 5000 asker mi gönderdi Amerika İsrail'e? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasındaydı o. Yani 2 haftadan biraz fazla oldu. Ama o en son 3000 olarak açıklanmıştı. Ondan önce de belirsiz sayıda birkaç yüz demişlerdi. Güney Kıbrıs'a göndermişlerdi. Yani son bir ayda Ya Onur, ABD'nin Amerikan askerlerinin 4000'e yaklaştı. toprağa bastığı ne demek o anlamadım. Hayır o 100 hayır. Tamam 100 asker İsrail'e gidiyor ama bu makinaları, bu savunma sistemini kurmak için gidiyor. Yunus söyledi Ve az önce, kullanmak sen için. dinlemiyorsun herhalde. Yunus niçin gidiyor 100 Evet, asker? bu 100 Amerikan askeri yani bu sayı bir yüksek irtifa hava savunma sistemini yani bu sistemi kullanabilmek için gerekli olan personel sayısı. Yani bir batarya bu gönderiliyor. Bir de yanında bunu kurup işletebilecek 100 asker asker. yollanıyor. Şöyle bir bilgi çıktı. Önemli bu bence bu haftanın planlamasını da yapabilmek için. Bunların yarın İsrail'e varacağı ve 24 saat içerisinde operasyonel aktif hale geleceği söyleniyor. Yani İsrail'in bunu beklediği ortada, İran'a saldırıyı başlatmak için. Onu Yani soracağım. çarşamba gecesi ve sonrası gibi görünüyor en ihtimalli. Bu geldikten sonra bu kurulacak, çalışmaya başlayacak. Ondan sonra İran'a saldıracak. Öyle mi İsrail? İran'da bununla Ve ilgili bir açıklama de yaptı. eş zamanlı olarak İran'dan şimdi de şöyle bir eş zamanlı açıklama olarak var. Amerika'nın ikinci uçak gemisi geliyor. Şimdi İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi var mı bunun bir açıklamanın metinleri Onur? Bir görebilir miyiz? Şöyle diyor. Savaş bu mu Yunus senin söyleyeceğin? Zafer. Evet, benzer. Savaş ve provokasyon istemiyoruz ancak buna hazırlıklıyız. Amerika Birleşik Devletleri füze sistemi konuşlandırmak için İsrail'e asker gönderiyor. 100 askeri kastediyor burada. ABD kendi askerlerinin hayatını tehlikeye atıyor. Üstleri Bak bu askerleri vururuz diyor. 100 askerini vururum demeye getiriyor. Amerikan üslerini de kastediyor Ahmet. Bölgede topyekün savaşa
savaş çıkmasın diye büyük çaba sarf ediyoruz. Neyi kastediyor? Son Amerikan cümle üslerini de kastediyor. Hayır, hayır, ama- yani Irak ve Suriye'deki üsleri de Ama kastediyor. ama şöyle diyor bak. Amerika füze sistemi konuşlandırmak için İsrail'e asker gönderiyor. ABD kendi askerlerinin hayatını tehlikeye atıyor dediğin için bunları 100 askeri kastediyor. Ya tehdit ediyor yani ama işte. bütün sır son cümlede. Bölgede topyekün savaş çıkmasın diye büyük çaba sarf ediyoruz. Onu Bir de zaten Ahmet Bey söylüyorlar. şunu söylemiş. Söylüyor da yani şunu demek istiyor. Bu topyekün savaş çıkmaması için bu konuşulan hamlelerden biri değil gibi bir mesaj algılıyor. Bir de demiş ki halkımızı ve onun çıkarlarını savunmada hiçbir kırmızı çizgimiz yok demiş. Yani Peki- o da biz de vururuz diyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi biliyorsunuz sayın seyirciler, en son İran İsrail'e 200 füze mi gönderdi? Evet. Yaklaşık 200 füze gönderdi. Bütün dünya nefesini tuttu. Şimdi kaynaklara göre 500. İsrail İran'ı ne zaman vuracak demeye başladı. Şimdi anlıyoruz ki biz Amerika Birleşik Devletleri yeni bir hava savunma sistemi daha gönderdi. O kurulacak. O hazır hale geldikten sonra biz İsrail'in İran'a bir saldırısını bekleyebiliriz. Yunus, doğru mu? Basit bir mantıkla böyle olduğu görülüyor. Yani bu gelecek, kurulacak, o güvenlik sağlanacak ve o şekilde İsrail saldırısını gerçekleştirecek. Bu Peki, ne zaman olabilir? İran'ın bu Çarşamba akşamı sonrası bu hesaplamaya göre. Çünkü yarın varması, 24 saat içinde aktif hale gelmesi, çarşamba gecesi ve veya sonrası. İkisinden biri. yani yolda mı şu anda bu sistem, hava savunma sistemi? Öyle olduğu ve yarın İsrail'e varacağı söyleniyor askerlerle birlikte. 100 askerle birlikte. Peki şunu Evet. şunu ne kadar ciddiye alabiliriz İran Dışişleri Bakanı? Bayağı bir tehdit de var aslında burada. Coşkun abi. Tehdit var da. Şimdi burada esas dediğiniz gibi anahtar cümle kendi askerin hayatını tehlikeye atıyor. Burada resmen bir eğer böyle bir tablonun oluşmasına sebebiyet verirsem vururum demektir bu. Şimdi Peki, burada Şey var mesela 100 Amerikan askeri İsrail'e gidiyor, bu sistemi kuruyor. Doğrudan savaşa girmiş olmuyor mu Amerika? Amerika'nın şu an bana göre fiilen işin içinde Ahmet Bey, yani bütün o Ama Resmiyeti mühimmat soruyor, desteği soruyor. resmi şeyi soruyor. mesela o soru havada kaldı, eğer müsaade ederseniz 3000 asker geldi diye biliyorum bölgeye. dakika. Şunu merak ediyorum. 100 askerin gelip bu füze sistemini kurması bir asker olarak resmi Fiilen işin içine girdiniz demektir. demek midir? Tabii. Hani adam demez mi ya, ben ona sadece hava savunma sistemi verdim. Elemanlarımı da gönderdim. Kurduruyorum ben savaşın. İşleten o yani sistemi işletecek o 100 tane Amerikan askeri. Ha, o bombayı sen ama savunma için diyor. Ama zaten- zaten İran'ın o saldırdığı gece Amerika Birleşik Devletleri, ben onları denizde 12 füzelerini imha ettim dediği gün zaten kendisinin savaşın içinde olduğunu ilan ettiği gün bana göre. Hayır, savunmaya Nisan'da yardım var etmek, onların savaşın ilgili. içinde olmak. 13 Nisan'da da Ahmet Bey, yaptılar onu. şimdi, savaş Değil mi? dediğiniz iki şeydir. Biri Yunus, savunma, evet. Nisan'da biri da taarruz. yaptılar onu. Ya başka bir şeyden oluşmuyor. Savunmada olanı savaşın içinde olmadığını düşünmemiz doğru değil. Savaşın tam Amerikan göbeğinde ve iddiası içinde. Ahmet Bey'in dediği gibi. Hayır, Yani devlet biz oraya olarak savaş asker açmayı anlamında Tabii. söylüyor. kullanmayacağız. Ahmet Bey'in sorusunu anlıyorum. Resmi olarak diyor. Israrla Fiili söylüyor. olarak. Hayır, resmi olarak değil. Ama Fiili olarak. fiilen savaşın içinde. Şimdi bir marjinal not biraz marjinal bir fikir ama bir not düşmek istiyorum. Yanılabilirim de, not düşerek söyleyeyim. Ben İran'ın 200 füze gecesi İsrail'de böyle büyük bir sivil kayıp, askeri kayıp, ciddi kayıplar olduğunu gözlemedim. Kimse gözlemedi. İran'ın ben tıpkı Trump'ın 3-5 yıl önce anlattığı gibi kendi topraklarında olan o taarruzlara karşılık 200 falan olursa, 100 olursa buna kimse usulen cevap diyemez diye. Ama çok da can almayacak, çok da adam öldürmeyecek yerlere attığını düşünüyorum. Dolayısıyla buradan bir çıkarımım var. İsrail'in ben doğru dürüst bir cevap vereceğini tahmin etmiyorum. Yani o da İran'ın yaptığı gibi işte bir 4 kişinin yaralanacağı bir yerlere füze atabilir. Olabilir, evet. Ama Amerika, İsrail, İran arasında bir büyük çarpışma çıkacağına inanıyorum. Yunus, bir şey soracağım. Bu 100 Amerikan askerinin İsrail topraklarına
gelmiş olması ve bu füze sistemini oraya konuşlandırmış olmaları Amerika'nın savaşa bilfiil dahil olduğu anlamına geliyor mu resmen? Bunu Nisan ayında da görmüştük. Aktif savunmaya katılmıştı Amerikan askerleri. Geçtiğimiz bu saldırıda da gördük 1 Ekim'deki. Ama bu bundan dolayı farklı Ahmet Bey. Amerikan askerleri o karaya ayak basacağı için postal yere değecek. Ve İran şayet vaat ettiği gibi İsrail'e daha büyük saldırırsa tırnak içinde ve bu askerlerin, Amerikan askerlerinin işte bir yaralanması, öldürülmesi vesaire gibi bir durum olursa bu sefer doğrudan İran bir Amerikan askerini öldürmüş olacak. Ve bu savaş sebebidir diye düşünecek olursa bir Amerikan başkanı, Kongre bunun onayını verir. Yani o çok tehlikeli. Ondan dolayı bir dönüm noktası bu. Peki Amerikan askerinin postalı şu son 3-5 ayda hiç mi İsrail toprağına değmedi? Resmen değmemişti. Burada resmen bir açıklama yapıyorsunuz. İlk Gönderiyoruz kez askerimizi diye. İlk kez böyle bir şey olacak. Bir de şimdi çok iyi anladım. Yani Amerikan askeri İsrail'de, İran'da eğer bak adam diyor ki kendi askerlerinin hayatını tehlikeye atıyor. Eğer İran'da yaptığı bir saldırıda bu Amerikan askerlerinden birini, ikisini, üçünü neyse beşini öldürürse Bunun musebebi bu tam böyle bir büyük savaşa dönüşebilir. Amerika'nın da Bir örnek içinde vereyim mesela girdiği. isterseniz Ahmet Bey. Hatırladınız mı şu geçtiğimiz yıl Ekim ayında Başkan Biden Netanyahu'yu görmeye gitti, ziyaret etmeye. Hemen saldırıdan sonra sarıldılar falan. O ziyaret sırasında Beyaz Saray Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmıştı. Ve yanlış, büyük bir skandaldı bu. Neden? Biden'ın arkasında SEAL Six ekipleri, yani Amerika'nın en elit komando ekiplerinden askerlerin fotoğrafını yüzü açık şekilde paylaşmışlardı. Şimdi ilk kez tabii ki Amerikan postalı İsrail'e ayak basmayacak. Ama bir askeri görev için İsrail'in çatışmaları çerçevesinde resmi görevlendirme ilk kez yapılıyor. Tamam. Yani şöyle tehlikeli bir girişim aslında yani bölge açısından. Bunlar olabilir ama olmayabilir de yani işte İran ne bileyim saldırır, Amerikalıları öldürmez falan. Ama bir potansiyel taşıdığını söyleriz. Tabii söyleyebiliriz. Pardon. Amerikan askeri hayatını kaybederse bir çatışma sebebi dediler ya. Aslında bu süreçte o 1 yıl içinde Ahmet Bey Ürdün'de oldu bu. Ürdün-Suriye sınırında o bizim çatışmaların olduğu yerde de haritada işaretliydi. 3 tane Amerikan askeri öldü. Biden doğrudan İran'a hedef gösterdi. Savaş açmadı ama. İran öldürdü dedi. Ama savaş açmadı. Açmadı.